Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin örgü dünyasından kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün yine yepyeni, harika, güzel bir iki şiş örgü modeliyle birlikteyiz. Bu güzel iki şiş modelimizi sevgili hanımlar BİM'den almış olduğum şöyle harika, güzel bir ipimle sizlere anlatacağım. Yorumlarda bazen soruyorsunuz BİM'den aldığım iplerle neler yapabilirim abla diye. Hemen sizlere bu güzel modelin anlatımını yapacağım arkadaşlar. İpimiz orta incelikte ve dokusu ve özelliği çok güzel, harika yelekler, hırkalar, atkılar, bereler yapabileceğiniz bir ip sevgili hanımlar. Dilediğiniz örgü modelini de bu modelimizle uygulayabilirsiniz. Harika bir model anlatacağım. 3 milim şişlerimi kullanacağım sevgili hanımlar. Hemen ilmek sayılarımı da sizlere vereyim. Modelimin ilmek sayıları sevgili hanımlar 6 ve 6'nın katları artı 4 ilmek şu şekilde. 2, 4, 6. 2, 4, 6 ve 4 ilmek bakın. Şöyle 3 milimde şişlerimi kullanıyorum. Hemen modelimin yapım aşamalarına geçiyorum arkadaşlar. Sizler de henüz kanalıma yeni geldiyseniz, yeni keşfettiyseniz kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle Selma ablanıza destek verirseniz çok mutlu olurum. Evet, şöyle kenar ilmeğimi yeni başladığım için düz olarak ördüm. Sizler lastik modellerinizi yaparak modelin ön yüzünde deseninizi kurabilirsiniz arkadaşlar. Ben lastik yapmıyorum. Modelimiz hani videomuz uzamasın diye. Şöyle bir sıra ters örüp ön yüzde desenimi kuracağım. Evet, hemen şöyle bir sıra tersimi örüyorum. Ön yüzde desenimi kuracağım. Sizler de lastik yaptığınız zaman arkadaşlar örgünüzün düzgün durması için lastiğinizi yaptıktan sonra arka yüzden bir sıra böyle ters örerek ön yüzde deseni kurarsanız modeliniz daha da güzel düşecektir. Şöyle arkadaşlar bakın. Şimdi lastiğimizi yaptık. Ön yüzümüze geldik. Hemen kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 1, 2. Modelimizin birinci sırasındayız. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters. 1, 2. Yine 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. Biz bu 4 tane düz ilmeklerin üzerinde işlem yapacağız. 2 ters. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Evet, modelimin birinci sırasını bu şekilde yaptım. Arka yüzde ilmeklerimizi arkadaşlar gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz, 4 ters. 1, 2, 3, 4. 4 ters, 2 düz. 1, 2 düz, 1, 2, 3, 4 ters, 2 düz, 1, 2 düz ve kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelin ikinci sırasında bu şekilde yapmış oldum arkadaşlar. Modelimizin üçüncü sırasındayım ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum bakın. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters yapıyoruz. Şöyle bir kez doluyoruz. Ve burada 2 ilmeğimiz ikisini birlikte örüyoruz. İlmeğinizin yönleri ters arkadaşlar. İlmek alışınıza bağlı. Tersse yönünü hemen düzeltin. 2 ilmek düz örüyorum. Evet, şöyle bir modeli kurmuş oldum bakın. 2 ilmek ters. Ara ilmeklerimiz. Bir doluyorum. Bakın 2 düz ilmeğin ikisini birlikte ördüm. Yani burada bir ilmek eksilttim. Burada ilmek arttırdım. 2 ilmek düz örüyorum. Kenarda 2 ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelimin 3. sırasında bu işlemi yaptım. Modelin 4. sırasındayım ve arka sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 2 ilmek düz, 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. Arttırdığımız ilmeği de ters örüyoruz. Arkadaşlar model bitinceye kadar 2 düz 4 ters. Örgümüzün arkası. Yani ön yüzde biz işlem yapıyoruz. Modelin arka yüzünde yapacağımız işlem 2 düz 4 ters. Yani model bitimine kadar hep bu şekilde devam ediyor. Arttırdığımız ilmekleri de ters örüyoruz. Arkaya geçtiğimizde 2 düz 4 ters yapıyoruz hep. Evet, 2 düz 4 ters. 1, 2, 3, 4. 2 düz. Ve kenar ilmeği. 4. sıramı da bu şekilde tamamladım. Şimdi modelin 5. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
2 ilmek ters örüyorum bakın. Hemen burada bakın bir tane düz ilmeğim var. Bir düz ördüm, bir doladım. Buradaki 2 düz ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. Bir tane de düz örüyorum bakın. Yine ara ilmeğim olan 2 tersi örüyorum. Tekrar burada bakın bir düz ilmeğim var, ajurum var, örüyorum. Bir doluyorum. Bu 2 düz ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Burada tek ilmeğimiz kalıncaya kadar, toplam tek ilmeğimiz kalıncaya kadar bu işlemi yapıyoruz. 2 ters ve kenar ilmeği. Modelin 5. sırasında da bakın bu işlemi yaptım. Modelin 6. sırasındayım ve arka sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2. Biraz önce dediğim gibi bakın 2 düz 4 ters yapıyoruz arkasında. Hiç bakmanıza gerek yok. Arttırdığınız ilmeği de ters örüyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi burada ilmekleri örüyorsunuz arkadaşlar. Hızlı örüyorum ki burayı anlattım diye. Evet, şimdi modelin 6. sırasında bu şekilde tamamladık. Modelin 7. sırasındayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. İkinci tersimi ördüm. Ara ilmeklerimi ördüm. Şimdi burada bakın ajurlu ilmeğimiz vardı, ördüm 1. Diğer ajurlu ilmeğimi ördüm 2. Bir kez doladım 3. Bakın bu 2 ilmeği de birlikte örüyoruz. 4 ilmeğimiz kaldı. Şimdi burada bakın son ilmeği de kestik. Artık kesim işlemimiz bitti. Modelin 7. sırasında bu işlemi yaptık. 2 ters. Tekrar modelimizi uyguluyoruz. 1, 2 düz ördüm, 1 doladım 3. Bir de bakın 2 ilmeği birlikte ördüm. 4 düz ilmeğimizi buraya yapmış olduk. 2 ters ve kenar ilmeği. Evet, modelin 7. sırasında bu şekilde kurmuş oldum arkadaşlar. Modelin 8. ve son sırasındayız. Modelimiz kaymalı bir model arkadaşlar. Bir sonraki modelde nasıl kaydıracağız onu da göstereceğim. 1, 2 düz ördüm. 7 ters. 1, 2, 3, 4. Yine 2 düz. 7 ters. 1, 2, 3, 4. 2 düz. Evet, kenar ilmeğinden sonra 2 düz 4 ters, 2 düz 4 ters yaptık. 7. sıra 8. sıramızı da tamamlamış olduk. Bakın bir modelimiz bitmiş oldu arkadaşlar şöyle. Bir model bitti. Şimdi ikinci modeli arkadaşlar, şuradaki yaptığımız ajur işlemi şuraya gelecek bakın. Bir sağdan bir soldan, bir sağdan bir soldan ajur desenlerini kurarak aynı model uygulamasını yapıyoruz. Fakat birini sağdan birini soldan, birini sağdan birini soldan yaparak modelimizi tamamlıyoruz. Şimdi ikinci model arkadaşlar kayma yapacağız. Hemen takip edelim. 1, 2 tersimi ördüm. Burada pardon arkadaşlar, bu sırayı yanlış yaptım. Hemen düzeltiyorum. İlk modeli kurarken şimdi burada tersi ters, düzümüzü düz örüyoruz. 2 ters 4 düz, bakın. İkinci modeli girerken de ilk modeli kurduğumuz gibi kuruyoruz. 2 ters 4 düz. 1, 2, 3, 4. 1, 2 ve kenar ilmeği. Modelimizin arka yüzünde, burası bizim ikinci modelin 1. sırası. İkinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Modelimiz 8 sırada bir kendini tekrar ediyor. 2 düz. 1, 2, 3, 4 ters. Yine 2 düz. 4 ters. 1, 2, 3, 4 ters. 2 düz. Ve kenar ilmeği. Evet, modelin 2. sırasında bu şekilde tamamladım. Modelimizin 3. sırasındayım ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tersimi yapıyorum. Şimdi modelimi kuracağım. Biraz önce bu 1 ve 2. sırayı yapmadan model kuruyorduk. Şimdi modeli kuracağız. Şimdi 2 tersimi yaptım. Bakın 1, 2 düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra ara ilmeğim olan 2 tersi yapıyorum. 2 düz örüyorum. Şimdi modelimizi, bakın biz buradan arttırma yapıyorduk. Şimdi bu taraftan arttırma yapacağız. 2 ilmeğimin bakın şöyle yönünü çeviriyorum. İçeriden dışarı bu 2 ilmeğimi ördüm. Bir kez doluyorum. Kestiğim ilmek var. Hemen 2 tersimi örüyorum. Tekrar burada 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. İkinci modelimi uyguluyorum. Yönlerini değiştiriyorum bakın. İçeriden dışarı doğru bu 2 ilmeğimi örüyorum.
Bir arttırıyorum. Bakın buradaki 2 ters ilmeğimizi örüyoruz. Ve kenar ilmeği. Evet, 3. sırada modelimizi bunu yapıyoruz arkadaşlar. Evet, modelin 4. sırası ve arka sırasında gri bölümünü ipte hep griden gidiyor. Renkli bölüm gelmedi. Evet, 2 düz ördüm. Bakın arttırdığım ilmeği de ters örüyorum. 2, 3, 4 tersimi ördüm. 2 düz. 1, 2. Yine 4 ters. 1, 2, 3, 4. 2 düz. 1, 2 ve kenar ilmeğini de şöyle ters olarak ördüm. Evet, modelin 4. sırasında bakın bu şekilde örmüş oldum arkadaşlar. Ön yüzündeyim ve modelimin 5. sırasındayım. Kenar ilmeğimi hemen örmeden aldım. Burada 2 ters ilmeğimi örüyorum. Evet, 1. ilmeğimi ördüm bakın düz. 2 ters ilmeği ördükten sonra ara ilmeği bir düz ördüm. Burada 2 ilmeğim var. Bakın şöyle yönlerini çeviriyorum. İkisini birlikte şu şekilde ördüm. Bir kez doluyorum. Hemen ajurlu ilmeğimi ördüm. Ara ilmeğim olan 2 tersi ördüm. Bir tane düz örüyorum. Bu 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Hemen ikisini birlikte içeriden dışarı ördüm. Bir doladım, arttırdım. Ajurlu ilmeğimi örüyorum. 2 ters ve kenar ilmeği. Evet, modelin 5. sırasında, pardon 7. sırasında bu şekilde yaptık. 6. sırası mıydı? Sırayı şaşırdım arkadaşlar. Modelimizin sıra numaralarını şu köşeye ya da şu ortaya yazıyorum. Videonun şurasında ya da şu köşesinde olacak. Row 1, row 2 diye oradan sıraları takip edin arkadaşlar. Sırada yanlışlık yapıyorsam. Hemen şöyle 2 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. Evet bakın. 2 ilmek düz. 2, 4 ilmek ters. 2, 3, 4. 2 ilmek düz ve kenar ilmeğini de düz ördüm. Evet, modelimizin 6. sırasını bir ön yüzden 5, arka yüzden 6 idi hanımlar. Hatamızı düzeltelim. Şimdi modelimizin 7. sırasındayız. 6. sırası arkasıydı. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. Bakın 2 ilmeğim kaldı. Hemen şu 2 ilmeğin yönlerini çeviriyorum. İçeriden dışarı ikisini bir ördüm. Artık kesilecek ilmeğimiz kalmadı bakın burada. Bir ilmek arttırıyorum. 1, 2. 2 ilmek ajurlu ilmeklerimi ördüm. 2 ilmek ters. Yine bu 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İçeriden dışarı ördüm. 1 ilmek doladım. 1, 2 ajurlu ilmeklerimizi ördük. Hemen 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. Evet, bu şekilde bakın 7. sırayı da tamamladık. Modelimizin 8. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. 2 ilmek düz. 1, 2, 2, 4 ilmek ters. 2, 3, 4, 2 ilmek düz. 1, 2 ve kenar ilmeği. Evet sevgili hanımlar, ben sizlere şöyle bir model anlattım. Nasıl kaydırdığımızı da gösterdim. Şimdi bu şekilde bu 8 sıra altta, 8 sıra üstte, bu 8 sıranın tekrarını bir bu şekilde, bir bu şekilde, bir bu şekilde, yani bir sağdan bir soldan, bir sağdan bir soldan yaparak desenimizi ilerletiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ilk 1. modeli nasıl kurmuştum hemen şurada gösterivereyim hanımlar. Videomuz uzayacak ama. Şimdi şu 1. modelin ilk başlangıcını gösteriyorum bakın. 2 ilmek ters, 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. 2 ilmek ters. 1. modelimizi bu şekilde kurmuştuk. 4 düz, 2 ters bu şekilde. Evet. Şimdi bu size gösterdim son sırada. Şu ilk modeli nasıl kurdum o şekilde gösterdim. Artık bundan sonra arkadaşlar videonun başına dönerek 1. model ve 2. modelin tekrarlarını yapacaksınız. İlk 1. modelin başlangıcını hemen yine gösterdim. Bu şekilde. Şimdi modelin ilerlemiş halini bir görelim arkadaşlar. Enfes
Size batik ipin kahverengi gri yeri geldi. İnanılmaz güzel bir ip. Hanımlar bakın. Gerçekten muhteşem olduğunu düşünüyorum bakın. Bakın ipimin gri yerde bitmişti. Size de sunum yerim gri oldu. Şöyle. Yelek modellerinde, hırka modellerinde, süveter modellerinde kullanabileceğiniz inanılmaz güzel bir desen hanımlar. Evet, BİM'den aldığım ipi nasıl değerlendirebilirim diyen arkadaşlarımıza muhteşem bir desen sunduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Ekranı biraz büyütelim, yakından görelim. Evet, şöyle. Bu arada sevgili hanımlar, sizlerden bol bol yorumlar bekliyorum. Şöyle, modellerimi beğeniyorsanız, modellerim hakkında yorum yaparsanız çok mutlu olurum hanımlar. Sizden gelen yorumları okudukça çok mutlu oluyorum. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Evet, bakın bu şekilde. Hemen arkasında görelim. Evet, batik ipli arkadaşlar bu şekilde harika bir desen oldu. Şimdi bir de tek renkle çalıştım. Hemen onu da göstereyim size. Evet, sarı bir çalışmam var. Bakın, batik iple böyle oldu. Hemen sarı renkle, tek renkle yaptım. Şöyle. Gerçekten tek renkle de muhteşem. Sarı renge de çok yakıştı. Çeyizlik yeleklerde sevgili hanımlar bordo, krem, beyaz renklerle bu deseni uygularsanız çeyizlik yeleklerde muhteşem olur. Kendinize, eşinize, çocuklarınıza yapabileceğiniz harika bir desen diye düşünüyorum. Bebek örgülerinde sevgili hanımlar, yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde, atkılarda, berelerde ben toptan sayayım. Siz nerede kullanmak istiyorsanız orada kullanın hanımlar. Bebek battaniyelerinde şallar yapın hanımlar. Şal yapacağınız zaman mümkün olduğun sürece kalın şiş. İpiniz ince, şişiniz kalın olsun ki yumuşacık güzel düşsün sevgili hanımlar. Evet, şöyle lastik uygulaması yaptım. Çok güzel oldu. Evet, umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Bu iki güzel desenle sizlere geldim. Şöyle batik bir çalışma. Buna bayıldım sevgili hanımlar. Batik muhteşem oldu. Sarım da ayrı bir güzel oldu. Her ikisi de ayrı bir güzel oldu. Şöyle bakar mısınız? Evet, bugünkü desenlerim buydu sevgili hanımlar, sevgili dostlar, sevgili arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle bu güzel desenleri paylaşmayı unutmayın diyorum. Yepyeni güzel modellerde tekrar birlikte olmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.